Hastamızın ismi Handan Işıdan. Handan Hanım 40-41 yaşlarında, uzun yıllardır gözlük kullanıyor. Gözlük numaraları çok yüksek. Çok yüksek olduğundan dolayı herhangi bir lazer işlemi yapılamamış. Kontak lens kullanmayı denemiş ama kullanamamış. Bu gözlüklerinden kurtulmak için bize başvurdu. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Burada Handan Hanım'ın göz numaralarını görüyoruz. Buradaki değerler sağ gözün değerleri. Sağ gözünde -16 dioptriye yakın bir miyopi. Onun yanında 5.25 dioptriye yakın bir de astigmatı mevcut. Diğer gözünde ise 7,5-8 numaralarda bir miyopisi ve beraberinde 3.75 hatta 4 dioptriye kadar bir astigmatı mevcut. Bu numaralarda numaraları çok yüksek olduğu için femtolazer ve egzermer lazer düşünemiyoruz. Hastamızın herhangi bir kataraktı yok. Sadece yüksek göz numarası mevcut. Yaş itibariyle yakın odaklama özelliği yani akomodasyon özelliği halen devam etmekte. Biz yakın odaklama özelliğin bozulsun istemiyoruz. Aynı zamanda numaralarını da sıfırlamak istiyoruz. Burada en uygun yöntem yakın odaklama özelliğini bozmayan ve yüksek numaralarda etkili olan fakik torik göz içi mercek olacaktır. Astigmat olmasaydı yani şuradaki değerler olmasaydı biz sadece fakik göz içi mercek dediğimiz tarzda mercekleri kullanacaktık ama astigmat da yüksek olduğundan dolayı bunu da düzeltmemiz gerektiği için yeni nesil olan fakik torik göz içi mercek kullanmayı planladık. Handan Hanım'ın göz değerlerini bilgisayara girerek kullanacağımız merceğin dioptrilerini, astigmatının derecesini, sferik derecesini ve astigmat akslarını hesapladık bilgisayar ortamında. Göz içerisine yerleştireceğimiz merceğin pozisyonu da yine bilgisayar bize gösteriyor. Gördüğünüz gibi merceğimizin şekli bu şekilde. Merceğimizin aksı, duracağı pozisyon hepsi bilgisayar ortamında hesaplanmış, gösterilmiş. Biz de ameliyat esnasında merceğimizi göz içerisine bu şekilde yerleştirmeyi planlıyoruz. Bu sağ göz. Burada da sol gözün bilgisayar değerleri. Aynı şekilde sol gözün merceğinin durması gereken pozisyon, açısı, yönleri ve değerleri burada hesaplandı. Ameliyat öncesinde lensin akslarını, duracağı pozisyonu çok daha iyi belirleyebilmek için küçük markerlarla, küçük kalemlerle lensin pozisyonunu, olması gereken pozisyonuna ait işaretleri göze yerleştirdik. Burada da gördüğünüz gibi göz içerisine yerleştiren merceğimiz böyle bir mercek. Ameliyat öncesi merceğimizin pozisyonu. Merceğimizi kartuşun içerisine yerleştirerek göze yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi gözden herhangi bir eksilme olmuyor. Sadece gözlük numarasında olan bir merceği gözün içerisine çok basit bir şekilde yerleştiriyoruz. Küçük bir kesitten bildiğimiz gözlük camınızı düşünün. Gözlük camınızda aynı dereceye sahip merceği gözün içerisine yerleştiriyoruz. İşlem çok kısa sürüyor. 2-3 dakika civarında bir işlem. Göz bebeğini genişlettikten sonra gözümüzün lensinin ön tarafına merceği şekilde görüldüğü gibi yerleştiriyoruz. Bu esnada hastanın herhangi bir ağrısı olmuyor. Göz tamamen uyuşturulduğundan dolayı herhangi bir şey hissetmiyor hasta. Evet, lensi olması gereken pozisyona doğru çeşitli aletlerle yerleştiriyoruz. Ameliyat sonrasında da merceğimizin duruş şekli bu şekilde oluyor. Hastamızın ameliyat öncesi değerlerini tekrar bir hatırlayalım. Sağ göz -16, 5 dioptri astigmatı, sol göz 8-8,5'larda ve 3.75 astigmatı mevcut idi. Bizim amacımız daha çok gözlüğü taklit etme yönünde oluyor. Gözlükte ne görüyoruz onu yakalayabilme amaçlı. Sağ gözü -3 dioptri miyop bırakmayı, sol gözde -0.70 veya 1 dioptri civarında miyop bırakmayı hedeflemiştik. Evet, hastamızın post-op baktığımız zaman bu bilgisayarlı ölçümleri gerçek reel ölçümler değil ama aşağı yukarı ona yakın değerler çıktı. Sağ taraf 2.5'larda, solda 0.75'ler civarında idi. Burada bilgisayar ölçümümüz 1.75'i gösterebilir ama bu akomodasyon yaptığı pozisyonda 1.75 ama refraksiyon yaptığımız zaman burasının 0.75-1 civarında, sağ gözü de 2.5 olarak kaldık. Astigmatlarını gördüğünüz gibi 0'a yakın değerler. Aslında bu yaş için çok mükemmel değerler. Özellikle yakını görmesini çok daha kolaylaştıracak. Çalışma ortamında çok daha rahat çalışabilmesini, hatta hayat boyu yakın gözlük kullanmamasını sağlayacak çok güzel değerler.
Burada da hastamızın birinci haftadaki yine reel değerleri sağ gözde eksi 2, 52, 75 civarında miyopi. Dediğim gibi sol tarafta 0,75 miyopisi kalmıştı. Sağ yüzde 0 astigmat, solda 0'a yakın bir astigmatı var. Bu Handan Hanım'ın birinci hafta kontrolüymüş. Özellikle yüksek göz numarası olup lazere uygun olmayan hastalarda ve beraberinde astigmatı da yüksek ise ve özellikle genç hastalarda 40-45 yaşın altındaki hastalarda çok güzel bir yöntem fakik iol ameliyatı. Handan Hanım artık gözlüklerini bıraktı. Gözlüksüz bir yaşama tekrar başladı. Kendisi oldukça gayet memnun, oldukça mutlu. Bir de kendi ağzından dinleyelim. Merhabalar. Ben Güneş Erdem Hastanesi Celal Bey'in hastasıydım. Orada ameliyat oldum, göz ameliyatı oldum. Gözlük numaram 17 derecelerdeydi. Ve taktıkça ilerliyordu, gözlüğümü taktıkça ve kalınlığı inceltilmiş haliyle bu şekildeydi. Tabii orijinali daha geniş ve kalındı. Ameliyat olmadan evvel gözlüksüz hiçbir şey göremiyordum. Nesneyi bile tarif edemiyorum, göremiyordum. Ameliyat olduktan sonra günlük işlerimi rahatlıkla yapmaya başladım. Çok memnun kaldım. Celal Bey'e çok teşekkür ederim verdiği emeklerinden dolayı.